Bugün konuşacağımız kitap son 30 yılın en etkili ve en tartışmalı tarih çalışmalarından biri. Amerikalı bilim insanı Jared Diamond'ın 1997'de yayınlanan Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı kitabı. Kitap ertesi yıl Pulitzer ödülü kazandı. Milyonlarca okura ulaştı ve dünya tarihine bakışımızı değiştirdi. Ama aynı zamanda yoğun eleştirilerin de hedefi oldu. Hatta bazı tarihçiler İnka İmparatorluğu'nun çöküşü ve salgın hastalıkların rolü gibi konularda Diamond'ın önemli hatalar yaptığını düşünüyor. Peki o zaman şu soruyu soralım. Hakkında bu kadar tartışma bulunan bir kitap neden 30 yıl sonra bile hala okunmaya değer kabul ediliyor? Çünkü Diamond'ın sorduğu soru belki de insanlık tarihinin en büyük, en önemli sorularından biri. Neden bazı toplumlar dünyanın büyük bölümüne hakim olurken bazıları geri kaldı? Bu farkın sebebi neydi? İnsan zekası mı, kültürü mü, yoksa yaşadığımız coğrafya mı? İşte hikaye burada başlıyor. Jared Diamond 1970'lerde Papua Yeni Gine'de araştırmalar yaparken Yali adlı yerel bir siyasetçiyle tanışıyor. Bir gün Yali ona basit görünen ama son derece derin bir soru soruyor. Neden siz beyazların bu kadar çok kargosu var da bizim çok az var? Buradaki kargo kelimesi yalnızca eşya anlamına da gelmiyor. Teknolojiyi, zenginliği, üretim gücünü ve modern dünyanın sunduğu imkanları temsil ediyordu. Aslında Yellen'in sorduğu soru şuydu. Neden bazı toplumlar güçlü ve zengin hale gelirken bazıları gelemedi? Bu soru Diamond'ın bütün kariyerini değiştirdi. Aslında bir fizyolog olan Diamond yıllar boyunca bu sorunun peşinden gitti. Biyolojiyi, ekolojiyi, coğrafyayı ve tarihi bir araya getiren disiplinler arası bir yaklaşım geliştirdi. Ve sonunda tüfek, mikrop ve çelik ortaya çıktı. Diamond'ın Yellen'in sorusuna verdiği cevap ise oldukça sıra dışıydı. Çünkü o toplumlar arasındaki farkı insanların zekası ya da biyolojik özellikleriyle açıklamıyordu. Ona göre belirleyici olan insanların kim olduğu değil, nerede yaşadığıydı. İklim, tarıma uygun topraklar, evcilleştirilebilen hayvanlar ve doğal kaynaklar. Diamond'a göre bütün bunlar toplumların gelişimini, hatta tarihin akışını şekillendiriyordu. Bu yaklaşım coğrafi determinizm olarak biliniyor. Yani toplumların gelişiminde coğrafyanın, iklimin ve doğal çevrenin belirleyici bir rol oynadığını savunan yaklaşım. Bu fikir bana İbn Haldun'a atfedilen o meşhur sözü de hatırlatıyor. Coğrafya kaderdir. Ancak Diamond bu düşünceyi çok daha geniş bir ölçekte ele alıyordu. Ona göre dünya tarihindeki büyük eşitsizliklerin temelinde bazı toplumların tarıma diğerlerinden daha erken geçmesi yatıyordu. Çünkü tarım daha fazla gıda demekti. Daha fazla gıda daha büyük nüfus demekti. Daha büyük nüfus iş bölümü, uzmanlaşma ve teknolojik gelişmeyi beraberinde getiriyordu. Zamanla güçlü devletler, ordular ve gelişmiş silahlar ortaya çıktı. Özellikle Avrasya toplumları atlar, metal teknolojisi ve denizcilik alanında önemli avantajlar elde etti. Fakat Diamond'a göre asıl gizli güç mikroplardı. Evcil hayvanlarla iç içe yaşayan toplumlar binlerce yıl boyunca ölümcül hastalıklarla karşılaşarak belirli ölçüde bağışıklık geliştirmişti. Ancak Amerika kıtası ve Pasifik adalarındaki halklar bu hastalıklarla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Bu yüzden Avrupalılar yeni dünyaya ulaştıklarında karaya çıkan sadece askerler değildi. Yanlarında görünmez bir ordu vardı. Mikroplar. Ve Diamond'a göre dünya tarihinin akışını değiştiren 3 büyük güç böyle ortaya çıktı. 1. Tüfek, 2. Mikrop ve 3. Çelik. Kitabın adı da buradan geliyor. Diamond'a göre Avrupalılar dünyaya üstün oldukları için hakim olmadı. Onlara avantaj sağlayan şey yaşadıkları coğrafyanın sunduğu tarihsel fırsatlardı. Bu nedenle tüfek, mikrop ve çelik ırkçı açıklamalara karşı güçlü bir alternatif olarak görülüyor. Ancak herkes Diamond'ın Yellen'in sorusunu doğru yorumladığını düşünmüyor. Frederick Arrington ve Deborah Gewertz gibi bazı antropologlara göre Yellen'in asıl meselesi zenginlik değildi. Onlara göre Yali aslında şu soruyu soruyordu. Neden beyazlar bizi kendileriyle eşit insanlar olarak görmüyor? İşte kitabın etrafındaki büyük tartışma da tam burada başlıyor. Bazı eleştirmenlere göre Diamond'ın yaklaşımı ilk bakışta ırkçı açıklamalara karşı güçlü bir alternatif sunuyor. Ancak aynı zamanda sömürgeciliğin ve tahakkümün rolünü geri plana iterek
tarihsel süreci kaçınılmaz ve olduğundan daha doğal gösterme riskini de taşıyor. Bu görüşe göre coğrafyaya yapılan vurgu Avrupa'nın yükselişini, sömürge ve insanlık tarihini daha eleştirel biçimde anlamamızı zorlaştırabiliyor. Bir tarafta tarihin yönünü büyük ölçüde coğrafyanın belirlediğini savunan Jared Diamond. Diğer tarafta kültürün, kurumların, siyasetin ve insan tercihlerinin daha belirleyici olduğunu düşünen çeşitli eleştirmenler. Peki gerçekten kim haklı? Gelin bu sorunun peşine beraber düşelim. Şimdi Jared Diamond'ın asıl teorisine gelelim. Kitabın adını oluşturan 3 kelime aslında birer sembol. Tüfek, mikrop ve çelik. Diamond'a göre son birkaç bin yılda dünya tarihini değiştiren en güçlü araçlar bunlardı. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Diamond'a göre tüfekler, mikroplar ve çelik asıl neden değil, ortaya çıkan sonucun ta kendisiydi. Bunu anlayabilmek için önce şu soruları sormamız gerekiyor. Neden bazı toplumlar tüfekleri geliştirdi de bazıları geliştiremedi? Neden bazı toplumlar ölümcül salgınlara karşı bağışıklık kazanırken diğerleri savunmasız kaldı? Diamond'a göre bütün hikaye tarımla başlıyordu. Avcı toplayıcı topluluklarda insanların büyük bölümü yıl boyunca yiyecek bulmakta zorlanıyordu. Ancak tarıma geçişle birlikte daha fazla gıda üretildi ve artık herkes tarlada çalışmak zorunda değildi. Bazıları demir işledi, bazıları silah yaptı, bazıları yazıyı geliştirdi, bazıları devletleri yönetti. Yani tarım yalnızca insanların karnını doyurmadı, medeniyetin de temellerini attı. Kalabalık toplumlar daha fazla bilgi üretti. Toplumlar birbirleriyle temas kurdukça fikirler yayıldı. Yeni icatlar ortaya çıktı. Metaller işlendi, gemiler yapıldı ve bazı toplumlar zamanla büyük bir teknolojik üstünlük kazandı. Kitaptaki çelik ve tüfek işte bu birikimin sembolleriydi. Fakat Diamond'a göre teknolojiden bile ölümcül başka bir güç vardı. Mikroplar. Bugün kulağa tuhaf gelebilir ama tarihte birçok savaş ordular daha karşı karşıya gelmeden önce hastalıklar tarafından kazanıldı. Tarım toplumları binlerce yıl boyunca koyunlar, keçiler, sığırlar ve atlarla iç içe yaşadı. Bu yakın temas sonucunda çiçek hastalığı, kızamık, grip ve tifus gibi ölümcül hastalıklar ortaya çıktı. İlk salgınlar milyonlarca insanın ölümüne yol açtı. Ancak hayatta kalanlar zamanla belirli ölçüde bağışıklık geliştirdi. Sorun şu ki dünyanın her yerinde aynı süreç yaşanmadı. Amerika kıtasındaki birçok toplum bu hastalıklarla hiç karşılaşmamıştı. Mikroplar toplardan ve tüfeklerden bile daha yıkıcı sonuçlar doğurdu. Bazı bölgelerde yerli nüfusun büyük bölümü savaşlarda değil, salgınlarda hayatını kaybetti. Diamond'ın en çarpıcı iddialarından biri buydu. Tarihi değiştiren aktörlerden biri mikroplardı. Peki tüm bunların evrimle ne alakası var? Diamond'a göre oldukça fazla. Çünkü yalnızca insanlar değil, mikroplar da evrimleşiyordu. Bu sırada toplumlar da kendi kültürel evrimlerini geçiriyordu. Gıda üretimi arttıkça nüfus büyüyor. Daha karmaşık toplumlar ortaya çıkıyordu. Ancak artan nüfus kayıt tutma ihtiyacını da beraberinde getirdi. Vergiler kaydedildi, ticaret düzenlendi, depolardaki ürünler sayıldı ve sonunda yazı ortaya çıktı. Diamond'a göre yazı medeniyetin başlangıcı değil, tarımla başlayan uzun bir sürecin sonucuydu. Aynı durum devletler için de geçerliydi. Küçük topluluklar karmaşık bürokrasilere ihtiyaç duymazdı. Ama yüz binlerce insanı yönetmeye başladığınızda yöneticilere, memurlara, yasalara ve ordulara ihtiyaç ortaya çıkıyordu. Ve böylece güçlü merkezi devletler ortaya çıktı. Diamond'a göre tarih boyunca yalnızca ordular savaşmadı. Fikirler, teknolojiler, kurumlar ve hatta mikroplar da birbirleriyle rekabet etti. Özetle Diamond'ın kurduğu zincir şöyleydi. Coğrafya tarımı mümkün kıldı. Tarım nüfusu büyüttü. Nüfus uzmanlaşmayı ve teknolojiyi hızlandırdı. Teknoloji devletleri güçlendirdi. Hayvancılık ölümcül mikropların ortaya çıkmasına yol açtı. Ve tüm bunların sonucunda bazı toplumlar diğerlerine karşı büyük avantajlar elde etti. Diamond'a göre özellikle 15. ve 19. yüzyıllar arasında Avrupalıların dünyanın büyük bölümüne hakim olmasını sağlayan mekanizma işte buydu. Yani dünya tarihinin kaderini belirleyen şey insanların biyolojik üstünlüğü değil, yaşadıkları coğrafyanın sunduğu fırsatlar ve koyduğu sınırlardı. İşte Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabının temel tezi birkaç cümlede çok basitleştirerek böyle özetlenebilir. Artık şu soruyu sormamız çok doğal. Tarım insanlık tarihindeki en büyük ilerleme miydi?
İlk bakışta çoğumuzun cevabı muhtemelen evet olurdu. Ancak bizzat Jared Diamond'ın bu soruya verdiği cevap oldukça ilginç. Çünkü 1987'de yayınladığı ünlü makalesinde tarımı şu sözlerle tanımlıyordu: İnsanlık tarihinin en büyük hatası. Peki neden? Sonuçta şehirler, devletler, bilim ve teknoloji tarım sayesinde ortaya çıkmadı mı? Diamond buna itiraz etmiyor. Ona göre tarım insanlığa büyük bir güç kazandırdı. Ancak bu gücün ağır bir bedeli de vardı. Avcı toplayıcı atalarımız küçük topluluklar halinde yaşıyor, daha çeşitli besinlerle besleniyor ve bugüne kıyasla çok daha hareketli bir yaşam sürüyordu. Tarımla birlikte nüfus arttı, köyler kuruldu, şehirler ortaya çıktı, devletler doğdu. Ama aynı zamanda sosyal ve cinsel eşitsizlikler, salgın hastalıklar, savaşlar ve despot yönetimler de sahneye çıktı. Peki tarım neden dünyanın her yerinde ortaya çıkmadı? Diamond'a göre cevap yine insanlarda değil, doğadaydı. Çünkü her bitki ve hayvan evcilleştirmeye uygun değildi. Aslında doğa bu konuda oldukça cimriydi. Bugün bildiğimiz büyük evcil hayvanların sayısı şaşırtıcı derecede azdır. 45 kilogramdan ağır yaklaşık 148 büyük kara memelisi türü bulunmasına rağmen bunların yalnızca 14'ü başarılı biçimde evcilleştirebildi. Ve bu 14 türün 13'ü Avrasya kökenliydi. Amerika kıtasında ise yalnızca lama ve alpaka evcilleştirilebildi. Yani mesele insanların beceriksizliği değil, doğanın sunduğu seçeneklerdi. Peki neden bu kadar az tür evcilleştirilebildi? Çünkü bir hayvanın evcilleştirebilmesi için birçok engeli aşması gerekiyordu. Bazıları özel beslenme gerektiriyordu. Bir karınca yeğeni neyle besleyeceksiniz? Bazıları çok yavaş ürüyordu. Filler 4 ya da 6 yılda ancak tek bir yavru doğurabiliyordu. Bazıları aşırı saldırgandı, zebralar. Bazıları esaret altında çiftleşmiyordu, pandalar. Bazılarında sürü içgüdüsü yoktu. Yaban koyunları ve Afrika antilopları lideri takip etme içgüdüsüne sahip olmadıkları için sürü olarak beslenemezdi. Bazıları ise aşırı ürkekti. Ren geyiği hariç neredeyse tüm geyikler ve ceylanlar. Bu yüzden zebralar, gergedanlar, bozayılar, çitılar ve daha nicesi hiçbir zaman atlar ve sığırlar kadar başarılı evcil hayvanlara dönüşemedi. Burada ısrarla sorulan ilginç bir soru da var. Madem at evcilleştirildi, eşek evcilleştirildi, neden zebra evcilleştirilemedi? Diamond'ın cevabı oldukça basit. Çünkü zebra at değil. Güney Afrika'daki yerel topluluklar ve 17. yüzyılda bölgeye gelen Avrupalı yerleşimciler yüzyıllar boyunca zebraları evcilleştirmeyi denedi zaten ama başarılı olamadılar. Diamond'ın ifadesiyle zebra son derece saldırgan bir hayvan. Isırdığında ölümcül yaralar açabiliyor ve öldürene kadar hasmını bırakmıyor. Üstelik atlardan çok daha geniş bir görüş alanına sahip olduğu için kement atma gibi yöntemlerle de yakalanması, altına alınması çok zor. Bu nedenle hiçbir zaman insanlar için güvenilir bir binek ya da yük hayvanına dönüşemedi. Bitkiler için de durum farklı değildi. Yüz binlerce bitki türü arasından yalnızca çok küçük bir kısmı verimli tarım ürünlerine dönüştürülebildi. Diamond'a göre insanlık tarihini değiştiren büyük tarım devrimi yalnızca birkaç şanslı tür sayesinde gerçekleşti. Peki neden tarımın ilk büyük merkezlerinden biri bereketli hilal oldu? Diamond'a göre bunun nedeni de yine coğrafyaydı. Çünkü Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye, Irak ve İran'ın bir bölümünü kapsayan bereketli hilal, buğday, arpa, mercimek, nohut ve bezelye gibi son derece değerli bitkilere ev sahipliği yapıyordu. Üstelik Avrasya'nın doğu-batı doğrultusunda uzanması bu ürünlerin benzer iklim kuşakları boyunca hızla yayılabilmesini sağlıyordu. Bir bölgede başarılı olan bitkiler binlerce kilometre ötede de yetişebiliyordu. Amerika kıtasında ise durum çok farklıydı. Kıta doğu-batı değil de kuzey-güney doğrultusunda uzandığı için iklimler daha çeşitliydi. Bu da tarım ürünlerinin ve yeniliklerin yayılımını yavaşlatıyordu. Diamond'a göre dünya tarihine yönünü değiştiren en önemli avantajlardan biri buydu. Peki bugün yeni hayvanlar evcilleştirebilir miyiz? Diamond bu konuda pek iyimser değil. Çünkü insanlar binlerce yıl boyunca zaten en uygun türleri seçmiş durumda. Modern çağda hamster, tavşan ya da çinçilla gibi bazı türler evcilleştirildi. Ama bunların hiçbirisi atlar, koyunlar ya da sığırlar kadar tarihin akışını değiştirebilecek ölçüde etkili olmadı. Üstelik tarımın görünmeyen bir bedeli daha vardı: mikroplar.
İnsanlar ilk kez büyük topluluklar halinde yaşamaya başladı. Koyunlar, keçiler, sığırlar ve domuzlarla sürekli temas içindeydiler. Ve bu yakınlık hayvanlardan insana geçen yeni hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtı. Kızamık, grip, tüberküloz ve daha birçok ölümcül salgın. İlk salgınlar milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Ancak zamanla bu toplumlar belirli ölçüde bağışıklık kazandı. Diamond'a göre binlerce yıl sonra Avrupalıların Amerika'ya taşıdığı en güçlü silahlardan biri de işte bu görünmez mirastı. Tarım yalnızca ekonomiyi değil, dünyanın dil haritasını da değiştirdi. Nüfus arttı, toplumlar geniş alanlara yayıldı ve insanlar gittikleri yerlere yalnızca tarım ürünlerini değil, konuştukları dilleri de taşıdılar. Bantu halklarının Afrika'da yayılışı, Avustralezya halklarının Pasifik'e yayılışı, bereketli hilal çiftçilerinin Avrupa'ya yayılması. Diamond'a göre bütün bu büyük göçlerin arkasında tarımın sağladığı nüfus avantajı vardı. Kısacası tarım insanlığa büyük bir güç verdi. Ama aynı zamanda demin de söylediğim gibi salgınları, eşitsizlikleri, bitmek bilmeyen savaşları ve korku üzerine kurulu büyük imparatorlukları da beraberinde getirdi. Demir silahları, kale kapılarını kıran koçbaşları ve acımasız ordularıyla çağının süper gücüne dönüşen Asurları düşünün. Ve onların en ünlü hükümdarlarından biri Assurbanipal'i. Assurbanipal yalnızca bir kral değildi. Korkuyu da bir silah olarak kullanan bir hükümdardı. Saray duvarlarına kazanan kabartmalar Asur ordularının düşmanlarının neler yaptığını bugün bile gözler önüne seriyor. Tarımın sağladığı nüfus, zenginlik ve örgütlenme gücü sonunda böylesine güçlü imparatorlukların ortaya çıkmasını mümkün kılmıştı. Yani insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri belki de en ağır bedellerinden bazılarını da beraberinde getirmişti. Şimdi kitabın belki de en kritik sorusuna geldik. Eğer insanlar arasında doğuştan gelen bir üstünlük yoksa, eğer Avrupalılar daha zeki ya da yetenekli değilse, o halde neden tarihin en güçlü devletleri, en büyük orduları ve en ileri teknolojileri Avrasya'da ortaya çıktı? Diamond'ın cevabı oldukça net. Çünkü Avrasya büyük bir coğrafi avantaja sahipti. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi devletlerin, yazının, metal teknolojisinin ve düzenli orduların temelinde tarım ve hayvancılık vardı. Ama tarım dünyanın her yerinde aynı anda başlamadı. Bazı bölgeler doğanın sunduğu imkanlar sayesinde erken bir avantaj elde etti. Avrasya'da bunların başında geliyordu. Çünkü burada evcilleştirilebilecek çok sayıda bitki ve hayvan vardı. Buğday, arpa, koyun, keçi, sığır, at. Bugün bize sıradan görünen bu canlılar Diamond'a göre dünya tarihinin sessiz kahramanlarıydı. Dünyanın birçok bölgesinde ise buna benzer imkanlar yoktu. Bu yüzden tarihsel yarış aslında eşit şartlarda başlamamıştı. Ancak Diamond'a göre Avrasya'nın en büyük avantajı yalnızca bu değildi. Asıl belirleyici unsur kıtanın şekliydi. İlk başta önemsiz gibi görünebilir ama Diamond'a göre dünya tarihinin yönünü değiştiren ayrıntılarından biri tam olarak buydu. Çünkü Avrasya doğu-batı doğrultusuna uzanıyordu. Yani binlerce kilometre boyunca benzer enlemler üzerinde ilerleniyordu. Peki bu neden önemliydi? Çünkü iklim büyük ölçüde enlemlere bağlıdır. Benzer enlemler, benzer sıcaklıklar, benzer yağışlar ve benzer tarım koşulları anlamına gelir. Bu da bir bölgede başarılı olan bitkilerin, hayvanların ve teknolojilerin başka bölgelere daha kolay yayılmasını sağlıyordu. Örneğin bereketli hilalde evcilleştirilen buğday uygun iklim kuşakları sayesinde Avrupa'nın içlerine kadar ulaşabildi. Türk göçlerini düşünün. Binlerce kilometre boyunca aşağı yukarı aynı iklim kuşağında hareket etti Türkler. Aynı durum koyunlar, keçiler, atlar için de geçerliydi. Ayrıca yayılan yalnızca bitkiler ve hayvanlar da değildi. Bilgi de yolculuk ediyordu. Teknolojiler yayılıyor, fikirler dolaşıyor, toplumlar birbirlerinden bir şeyler öğreniyordu. Diamond'a göre Avrasya'nın gerçek gücü burada yatıyordu. Bir bölgede geliştirilen bir yenilik, mesela barut, kısa sürede başka toplumlara Avrupa'ya ulaşabiliyordu. Metal işleme teknikleri, yeni tarım yöntemleri, yazı sistemleri, devlet modelleri, bütün bunlar kıta boyunca yayılıyor, birikiyor ve gelişiyordu. Kısacası Avrasya devasa bir bilgi ağı gibi çalışıyordu. Şimdi bunu Amerika kıtasıyla kıyaslayalım. Amerika kuzey güney doğrultusunda uzanıyordu. Yani tropik bölgelerden kutuplara kadar çok farklı iklim kuşaklarını içeriyordu.
Bu nedenle bir bölgede başarıyla yetişen bir ürün başka bir bölgede aynı başarıyı gösteremeyebiliyordu. Bir toplumun geliştirdiği bir çözüm yüzlerce ya da binlerce kilometre ötede işe yaramayabiliyordu. Sonuç olarak tarım ürünleri, teknolojiler ve fikirler Amerika'da çok daha yavaş yayılıyordu. Örneğin mısır bitkisinin bütün Amerika kıtasına yayılması binlerce yıl sürdü. Elbette Amerika toplumları birbirinden tamamen kopuk değildi. Ancak Avrasya'daki kadar hızlı ve yoğun bir bilgi dolaşımı yoktu. Diamond'a göre tarihin yönü tam da burada değişti. Çünkü Avrasya'da tarım daha erken yayıldı. Nüfus büyüdü, bilgi birikti, teknoloji gelişti, devletler güçlendi ve sonunda Avrasya dünyanın en büyük ekonomik ve askeri merkezine dönüştü. Ancak Diamond'ın özellikle altını çizdiği nokta şu: bu fark insanların zekasından kaynaklanmıyordu. Avrupa dışındaki toplumlar daha az yaratıcı ya da daha az yetenekli değildi. Farkı yaratan şey insanların biyolojisi değil, yaşadıkları çevreydi. Bazı coğrafyalar tarımı destekliyordu. Bazıları büyük nüfusları besleyebiliyordu. Bazıları ise bilgi alışverişini hızlandırıyordu. İşte tarihte bu farklı başlangıç koşulları üzerinde şekilleniyordu. Şimdi Jared Diamond'ın teorisini test etmek için iki önemli örneğe bakalım. Amerika kıtası ve Avustralya. Çünkü bu iki bölge Avrasya'dan çok farklı bir tarih izledi. Peki neden? Diamond'a göre cevap yine coğrafyada saklı. Önce Amerika kıtasından başlayalım. Neden Amerika'da Avrasya'daki gibi atlar, sığırlar ya da koyunlar yoktu? Diamond'ın cevabı yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait. O dönemde Amerika kıtasında çok sayıda büyük memeli hayvan yaşıyordu. Ancak bu hayvanların çoğu zamanla yok oldu. Sonuç olarak Amerika toplumları Avrasya'nın sahip olduğu önemli hayvansal avantajlardan mahrum kaldı. Üstelik mesele yalnızca hayvan sayısıyla sınırlı değildi. Diamond'ın sık verdiği örneklerden biri de lama ve alpakadır. Bu hayvanlar binlerce yıl boyunca Ant dağlarıyla sınırlı kaldı. Avrupalılar Amerika'ya ulaşıncaya kadar lama ve alpaka yetiştiriciliği Meksika'ya yayılamadı. Benzer durum bitkiler ve teknolojiler için de geçerliydi. Ant dağlarının patatesi ya da Mezoamerika'da ortaya çıkan bazı yenilikler tüm kıtaya kolayca yayılamadı. Kısacası bilgi, teknoloji ve tarımsal ürünlerin dolaşımı Avrasya'daki kadar hızlı değildi. Ancak bu noktada bir önemli eleştiri var. Diamond Amerika'nın tarımsal açıdan dezavantajlı olduğunu savunuyor. Fakat bazı araştırmacılar patates gibi son derece verimli ve besleyici ürünleri öne sürerek Diamond'ın yanlış söylediğini düşünüyor. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor. Eğer Amerika'nın tarımsal potansiyeli gerçekten bu kadar sınırlıysa İnka İmparatorluğu gibi büyük ve karmaşık bir uygarlık nasıl ortaya çıktı? İşte Diamond'a yöneltilen önemli eleştirilerden biri de burada başlıyor. Neyse, şimdi Avustralya'ya geçelim. Burası Diamond'ın teorisini desteklemek için en sık başvurduğu coğrafya. Binlerce yıl boyunca Avustralya'da yüzlerce farklı aborijin yani yerli topluluğu yaşadı. Farklı diller, farklı gelenekler, farklı yaşam biçimleri, ancak bu toplulukların hiçbiri tarıma dayalı büyük devletler kuramadı. Diamond bunun nedeni kültürde değil çevrede arıyor. Ona göre Avustralya son derece kurak ve izole bir kıtaydı. Evcilleştirilebilecek hayvan sayısı azdı. Tarıma uygun bitki çeşitliliği de oldukça sınırlıydı. Bu nedenle toplumların karşısında ciddi çevresel engeller bulunuyordu. Fakat herkes Diamond'la aynı fikirde değil. Tarihçi William McNeill gibi eleştirmenler insan kültürünün çevreden çok daha yaratıcı ve dönüştürücü bir güç olduğunu savunuyor. Onlara göre insanlar yalnızca coğrafyanın sundukları sınırlı değildi. Yeni teknolojiler geliştiriyordu, çevrelerini dönüştürüyordu ve karşına çıkan engelleri aşabiliyordu. Bu yüzden Avustralya örneği kitabın merkezindeki büyük tartışmanın simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Buna birazdan yeniden değineceğim. Aslında tüm mesele tek bir soruda düğümleniyor. Toplumların kaderini belirleyen şey coğrafya mı yoksa insanın yaratıcılığı ve kültürü mü? İşte tüfek, mikrop ve çelik etrafındaki tartışma da burada başlıyor. Çünkü kitap yalnızca tarım ve coğrafyayı anlatmıyor. Aynı zamanda mesela şu soruya cevap arıyor. Nasıl oldu da birkaç yüz İspanyol askeri milyonlarca insanın yaşadığı dev imparatorlukları yenebildi? Gerçekten her şeyi tüfekler ve çelik mi belirledi? Yoksa perde arkasında daha güçlü aktörler mi vardı? Diamond'ın en ünlü örneklerinden biri İnka İmparatorluğu'nun çöküşüdür. 1532 yılında Francisco Pizarro 169 askerle Peru kıyılarına ulaştı. Karşısında ise milyonlarca insanın yaşadığı devasa bir imparatorluk vardı. Mantıken kazananın
İnkalar olması gerekiyordu ama tarih bambaşka bir sonuç yazdı. Diamond'a göre bunun arkasında yalnızca çelik kılıçlar, atlar ve ateşli silahlar yoktu. İspanyollar yazılı kültür sayesinde yüzyıllar boyunca biriken askeri tecrübeyi de yanlarında taşıyordu. Aynı zamanda Diamond'a göre bütün bunlardan bile daha güçlü bir unsur vardı: mikroplar. Çiçek hastalığı, kızamık, grip ve diğer başka salgınlar. Amerika halkları bu hastalıklarla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Bu nedenle bağışıklıkları da yoktu. Sonuç yıkıcı oldu. Birçok araştırmaya göre yerli nüfus kayıplarının büyük bölümü savaşlardan değil, salgın hastalıklardan kaynaklandı. Üstelik çiçek hastalığı İspanyollar daha birçok bölgeye ulaşmadan önce bütün kıtaya yayılmıştı. İnka İmparatorluğu'nun nüfusu azalmış, siyasi düzeni sarsılmış ve taht mücadelelerini tetiklemişti. Diamond'ın en dikkat çekici iddialarından biri de buydu. Bazen imparatorlukları yıkan şey ordular değil, mikroplardır diyordu. Ancak herkes bu açıklamayı yeterli bulmuyor. Bazı tarihçilere göre Diamond teknoloji ve salgınların rolünü olduğundan fazla vurguluyor. Çünkü İnka İmparatorluğu tam o sırada yıkıcı bir iç savaşın yaralarını sarıyordu. Ataulpa kardeşi Huáscar'a verdiği mücadeleden yeni çıkmıştı ve otoritesi henüz tam olarak sağlamlaşmamıştı. Üstelik Cajamarca'da yaşanan olayın kendisi de tarihçiler arasında tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar İspanyolların anlattığı binlerce kişilik İnka kaybının abartılmış olabileceğini düşünüyor. Hatta bazılarına göre ortada klasik anlamda bir savaş bile yoktu. Yaşananlar silahsız sivillerin bulunduğu bir ortamda İnka hükümdarı Ataulpa'nın ele geçirilmesiyle sonuçlanan ani bir baskındı. Benzer şekilde Hernán Cortés'in Aztek İmparatorluğu'na karşı kazandığı zafer de binlerce yerli müttefik sayesinde olmuştu. Yani eleştirmenlere göre İspanyollar yalnız değildi. Siyaset, ittifaklar, iç çatışmalar ve yerel düşmanlıklar da en az tüfekler kadar önemliydi. Peki, aynı süreç neden Afrika'da yaşanmadı? Eğer Avrupalılar bu kadar büyük avantaja sahipse neden Amerika'da kadar kolay ilerleyemediler? İşte burada hikaye tam tersine dönüyor. Çünkü Amerika'da mikroplar Avrupalıların müttefikiydi. Afrika'da ise düşmanı. Özellikle sıtma gibi tropikal hastalıklar yüzyıllar boyunca Avrupalılar için ölümcül bir engel oluşturdu. Bu yüzden Amerika'daki gibi büyük yerleşimci kolonileri kurmakta zorlandılar. Güney Afrika'nın bazı bölgeleri ve Doğu Afrika'nın bazı yüksek kesimleri dışında Avrupa kökenli büyük nüfuslar Avrupa'nın içlerinde uzun süre yerleşemedi. Ancak bu durum Afrika'nın sömürgeleştirilmediği anlamına gelmesin. Sadece yöntem farklıydı. Amerika'da geniş yerleşimci kolonileri yaygınlaşırken Afrika'da daha çok kaynakların kontrolüne dayalı sömürge düzenleri kuruldu. Altın, elmas, kauçuk ve diğer değerli kaynaklar. İşte tam burada günümüze uzanan bir tartışmada alevleniyor. Birçok tarihçi ve iktisatçıya göre sömürge döneminde kurulan siyasi ve ekonomik yapılar bugünkü eşitsizlikler üzerinde hala etkili. Ve Diamond'a yöneltilen en güçlü eleştirilerden biri de burada ortaya çıkıyor. Eleştirmenler şunu vurguluyor: coğrafya önemli olabilir, mikroplar önemli olabilir, teknoloji önemli olabilir ama insanlar da karar verebilir. Teknolojik üstünlüğe sahip olmak onu sömürgecilik ve emperyalizm için kullanmayı zorunlu kılmaz. Bir güce sahip olmakla o gücü bilinçli olarak başkalarına hükmetmek için kullanmak aynı şey değildir. Avrupalı imparatorlukların yayılması yalnızca coğrafyanın kaçınılmaz sonucu değil, aynı zamanda bilinçli siyasi tercihler, ekonomik çıkarlar ve çoğu zaman şiddetle desteklenen kararların sonucuydu. Bu yüzden bazı araştırmacılar Diamond'ın insan iradesine, siyasete ve ahlaki sorumluluğa yeterince yer vermediğini düşünüyor. Şimdiye kadar Diamond'ın temel tezini gördük. Toplumların yükselişinde coğrafyanın büyük bir rol oynadığını savunuyordu. Ama daha sonra başka bir sorunun peşine düştü. Toplumlar neden çöker diye sordu. Diamond bu soruyu 2005 yılında yayınlanan Çöküş yani Collapse adlı kitabında ele aldı. Ona göre bir toplumun kaderini etkileyen 5 unsur vardı: çevresel tahribat, iklim değişikliği, düşman komşular, ticaret ortaklarının durumu ve belki hepsinden önemlisi tüm bu sorunlara toplumun verdiği tepki. Çünkü aynı sorunlarla karşılaşan her toplum aynı tepkileri vermiyor, aynı sonuca ulaşmıyordu. Bazıları uyum sağlıyordu, bazıları çöküyordu. Diamond'a göre belirleyici olan şey insanların tehlikeyi zamanında fark edip davranışlarını geliştirebilme, değiştirebilme kapasitesiydi. Bu noktadaki en ünlü örneklerden birisi de Paskalya Adası'ydı. Pasifik Okyanusu'nun ortasında dünyadan izole küçük bir ada.
Yüzyıllar boyunca burada yaşayan Rapa Nui halkı dev taş heykelleri taşımak, kano yapmak ve tarım alanları açmak için adanın büyük palmiye ormanlarını kesti. Ancak yalnızca insanlar değil, adaya gemilerle gelen Polinezya fareleri de palmiye tohumlarını kemirerek yeni ağaçların büyümesini engelledi. Zamanla ormanlar yok oldu. Toprak verimsizleşti, rüzgar erozyonu arttı. Kana yapacak ağaç kalmayınca balıkçılık geriledi. Gıda kaynakları azaldı ve ada büyük bir krize sürüklendi. Diamond bu hikayeyi anlatırken şöyle bir soru soruyordu. Son ağacı kesen kişi acaba o an ne düşünüyordu? Aslında bu soru yalnızca Paskalya adası için değil, günümüz dünyası için de soruluyordu. Siz de kendi ülkeniz için kendinize sorabilirsiniz. Diamond'ın verdiği ya da vermek istediği mesaj şuydu. Toplumlar felaketlerle genellikle bir gecede karşılaşmıyordu. Sorunlar yavaş yavaş birikiyordu ve insanlar çoğu zaman tehlikeyi fark ettiğinde geriye dönüş çok zor hale geliyordu. Peki neden değişmekte zorlanıyoruz? Çünkü geçmişte başarı getiren yöntemlerden vazgeçmek kolay değildi. Bir düşünce, bir gelenek ya da bir ekonomik model yıllarca işe yaramışsa artık işe yaramadığını kabul etmek kolay değildir. Diamond'a göre birçok çöküşün arkasında tam olarak bu uyum sağlayamama sorunu vardı. Bu yüzden Çöküş kitabının temel mesajı netti. Çevresel sorunlar tehlikeli olabilir ama çöküş kaçınılmaz değildi. Önemli olan toplumların sorunlarını zamanında fark edip gerekli değişiklikleri yapabilmesiydi. Ancak burada ilginç bir durum vardı. Çünkü tüfek, mikrop ve çelikte Diamond tarihin büyük ölçüde coğrafya tarafından şekillendiğini savunuyordu. Çöküş kitabında ise insan kararlarına ve toplumsal tercihlere daha fazla vurgu yaptı. Hatta bazı toplumların neden başarılı, bazılarının neden başarısız olduğunu anlamaya çalışırken insan seçimlerini kitabın merkezine taşıdı. İşte bu noktada bazı eleştirmenler iki kitap arasında bir tutarsızlık gördü. Onlara göre Avrupalıların yükselişi anlatılırken açıklama çoğunlukla coğrafya ve tarihsel şanstı. Ama başka toplumların çöküşü söz konusu olduğunda bu kez yanlış kararlar ve başarısız tercihler ön plana çıkarılıyordu. Örneğin antropolog Frederick Arrington'a göre burada bir çifte standart vardı. Bazı araştırmacılar ise Diamond'ın tüfek, mikrop ve çelike yöneltilen çevresel determinizm eleştirileri yüzünden Çöküş kitabında insan iradesine daha fazla yer vermeye çalıştığını düşünüyordu. Diamond bu çizgiyi daha sonra 2019 yılında yayınlanan Upheaval, How Nations Cope with Crisis and Change adlı kitabında daha da ileriye taşıdı. Türkiye'de Yükseliş, krizdeki uluslar için dönüm noktaları başlığıyla bu kitapta yayınlandı. Bu kez tek tek uygarlıkların değil, modern ulusların büyük krizler karşısında nasıl ayakta kaldığını inceledi. Finlandiya'dan Japonya'ya kadar çeşitli örnekler üzerinden toplumların değişime uyum sağlayabilme kapasitesine, kurumlara ve bilinçli tercihlere daha fazla vurgu yaptı. Bu yönüyle Diamond'ın zaman içinde insan kararlarına giderek daha fazla önem vermeye başladığı da söylenebilir. Bir tarafta coğrafya, bir tarafta insan iradesi. Belki de tarih bu ikisinin birlikte yazdığı uzun bir hikayeydi. Tüfek, mikrop ve çelik milyonlarca okura ulaştı. Pulitzer ödülü kazandı ve son 30 yılın en etkili tarih kitaplarından biri haline geldi. Ama aynı zamanda yoğun eleştirilerin de hedefi oldu. Peki akademisyenler Jared Diamond'a neden itiraz ettiler? Eleştirilerin merkezinde tarihin yönünü büyük ölçüde coğrafyanın belirlediği fikri yer alıyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi bazı araştırmacılara göre bu yaklaşım fazla determinist. Çünkü insan iradesine, kültüre, siyasete ve kurumlara yeterince yer bırakmıyor. Andrew Slater ve James Blount gibi isimler şu soruyu soruyor. Eğer tarihi büyük ölçüde coğrafya belirliyorsa insan tercihleri ve siyasi kararlar nerede duruyor? Diamond ise coğrafya sonucu garanti etmez. Sadece bazı sonuçları diğerlerinden daha olası hale getirir cevabını veriyor. Bir başka tartışma ise kurumlar etrafında dönüyor. Özellikle Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu ve James Robinson'a göre toplumların uzun vadeli başarısını belirleyen asıl unsur kurumlardır. Hukukun üstünlüğü, eğitim, mülkiyet hakları, siyasi katılım bu alanlar güçlü olduğunda toplumlar daha başarılı oluyor. Bu görüşün en bilinen örneklerinden biri Kuzey ve Güney Kore. Aynı yarımada, aynı kültür diyebiliriz, ortak tarih ama tamamen farklı ekonomik sonuçlar. Konuyu basitleştirirsek Diamond ile Acemoğlu arasındaki temel ayrım işte burada ortaya çıkıyor. Diamond daha çok şu sorunun peşinde.
Avrupalılar neden dünyaya hakim oldu? Acemoğlu ise konuya farklı bir soruya odaklanıyor. Bazı ülkeler bugün neden zengin, bazıları neden fakir? Bu yüzden birçok araştırmacı iki yaklaşımın aslında birbirini dışlamadığını savunuyor. Belki coğrafya başlangıç koşullarını belirliyor, kurumlar ile ise bu koşulların nasıl sonuçlanacağını. Kitaba yöneltilen bir başka eleştiri ise Avrupa merkezcilik, yani Eurosentrizm meselesi. Bazı araştırmacılara göre Diamond farkında olmadan Avrupa'nın tarihsel gelişimini başarı ölçütü olarak kabul ediyor. Oysa her toplumun hedefleri aynı olmak zorunda değil. Bir toplum için başarı büyük ordular kurmak olabilir. Bir başkası için ise doğayla uyum içinde yaşamak. Bu nedenle bazı akademisyenler kitabın Batı'nın ilerleme anlayışını evrensel bir model gibi sunduğunu düşünüyor. Eleştirilerin yoğunlaştığı bir konuda Cajamarca olayı. 1532'de Francisco Pizarro'nun yalnızca 169 askerle İnka İmparatoru Atahualpa'yı ele geçirmesi Diamond tarafından Avrupa üstünlüğünün sembollerinden biri olarak anlatılıyor. Ancak birçok tarihçiye göre tablo bundan çok daha karışık. Biraz önce bahsetmiştim. İspanyollar yerel ittifaklardan büyük ölçüde yararlanmıştı. Bu nedenle Cajamarca'yı yalnızca teknolojiyle açıklamak eksik kalabilir. İlginçtir ki Diamond'ın en güçlü olduğu alanlardan biri, aynı zamanda en çok tartışılan alanlardan da biri. Mikroplar. Bugün salgın hastalıkların kökeni hakkında kitabın yazıldığı döneme göre çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Bu nedenle kitaptaki bazı tıp konulu ayrıntılar artık tartışmalı kabul ediliyor. Ancak tarihçilerin büyük bölümü temel noktada hemfikir. Yoğun tarım toplumlarında gelişen bağışıklıkların dünya tarihini etkilemesi hala oldukça güçlü bir açıklama. Yani ayrıntılar değişebilir ancak ana fikir büyük ölçüde ayakta duruyor. Bazı akademisyenleri de en çok rahatsız eden nokta şu: Diamond çok büyük sorular soruyor ancak bunlara çok basit cevaplar veriyor. Oysa tarih çok daha karmaşık diyorlar. Kültürler, kurumlar, savaşlar, liderler, siyasi kararlar ve bazen sadece tesadüfler. Bunların hepsi tarihin akışını değiştirebilir diyorlar. Bu yüzden Amerikalı antropolog Jason Antrosio, Jared Diamond'ın Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabını provokatif bir ifadeyle akademik pornografi olarak tanımlıyor. Buradaki amaç hakaret etmek değil aslında. Antrosio'ya göre kitap çok farklı örnekler ve hikayeler anlatsa da sonunda sürekli aynı açıklamaya geri dönüyor. Coğrafya ve çevresel faktörler. Hatta malum tarz filmleri ima ederek bunu esprili bir benzetmeyle de şöyle ifade ediyor: dekor değişiyor ama hikaye hep aynı. Yani eleştirinin özü Diamond'ın mutlaka yanlış olduğu değil, tarih gibi son derece karmaşık süreçleri bazen tek bir açıklama etrafında fazlaca toplaması. Bir de meselenin politik yönü var. Bugün insan toplulukları arasında doğuştan gelen üstünlükler bulunduğunu gösteren güvenilir bir genetik kanıt yok. Modern DNA araştırmaları saf ırk fikrinin bilimsel bir temeli olmadığını ortaya koydu. İnsanlık tarihi boyunca toplumlar sürekli birbirleriyle karıştı. Aslında hiçbir toplum tamamen saf ve izole değil. İşte Diamond'ın yaklaşımının en önemli yönlerinden de biri burada ortaya çıkıyor. Ona göre Avrasyalı toplumlar diğer kıtalara daha zeki ya da yetenekli oldukları için değil, hakim olmadılar. Farkı yaratan şey insanların biyolojisi değil, iklim, coğrafya ve tarihsel süreçlerdi demişti. Bu nedenle Tüfek, Mikrop ve Çelik uzun yıllardır ırkçı açıklamalara karşı güçlü bir alternatif olarak görüldü. Diamond'ın belki de en büyük başarısı bu. İnsanlık tarihindeki eşitsizlikleri insanların genetik özellikleriyle değil, çevre ve tarihsel koşullarla açıklamaya çalışması. Ancak eleştirmenler burada başka bir noktaya, gözden kaçan bir noktaya dikkat çekiyor. Diamond toplumlar arasındaki eşitsizlikleri açıklamaya çalışırken aynı toplumun içindeki eşitsizlikleri pek ele almıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri genel olarak zengin bir ülke olabilir. Ancak Amerika'da yaşayan halk aynı refah düzeyinde yaşamıyor. Kimisi çok zengin, kimisi çok yoksul. Benzer şekilde Yeni Gine gibi yoksul ülkelerde bile çok zengin insanlar var. Bu yüzden bazı araştırmacılar Diamond'ın teorisinin toplumlar arasındaki farkları açıklamada güçlü olduğunu, ancak toplumların kendi içindeki ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri açıklamada sınırlı ve eksik kaldığını düşünüyor. Şimdi Jared Diamond'ın karşısına çıkan en önemli eleştirmenlerden birine bakalım. Amerikalı tarihçi William McNeill. Aslında Diamond ve McNeill aynı sorunun peşinde. İnsanlık tarihini asıl şekillendiren şey neydi? Ama verdikleri cevaplar oldukça farklı. Bir anlamda bu tartışma modern tarih yazımının en büyük fikir ayrılıklarından birisi.
Coğrafya mı daha güçlü yoksa insan kültürü mü? Diamond'a göre büyük tarihsel farklılıkları anlamak için önce coğrafyaya bakmak gerekiyor. Bir toplumun sahip olduğu iklim, bitkiler, hayvanlar ve doğal kaynaklar binlerce yıl boyunca çok büyük sonuçlar doğurabilir. McNeil ise insanlık tarihinin asıl motorunun kültür olduğunu savunur. Çünkü insanlar yalnızca çevrelerine uyum sağlayan canlılar değildir. Şehirler kurarlar, teknolojiler geliştirirler ve doğanın koyduğu sınırları aşmaya çalışırlar. Bu yüzden McNeil'a göre Diamond'ın en büyük sorunu tarihi zaman zaman fazla basitleştirmesidir. Ona göre insan kültürü çevresel koşullara otomatik uyum sağlayan pasif bir mekanizma, bir çeşit robot değildir. İnsan çevresini dönüştürebilen bağımsız bir güçtür ve bu gücü göz ardı etmek büyük bir eksikliktir, hatadır. Diamond ise bu eleştiriyi tamamen reddetmez. Ancak konuya farklı ölçeklerle baktığını söyler. McNeil daha çok birkaç yüzyıllık süreçlerle ilgilenirken Diamond son 13 bin yıla ve kıtalar arasındaki büyük farklılıklara odaklanmaktadır. Ona göre kültür kısa vadede son derece önemlidir. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nı anlamak için Almanya'yı, Fransa'yı ya da Japonya'yı kültürlerinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Ama binlerce yıllık süreçlere bakıldığında coğrafyanın koyduğu sınırlar giderek daha belirgin hale gelir. Bu yüzden Diamond'a göre tarihin büyük ölçekli hikayesini anlamak için biyocoğrafya, evrim ve mikrobiyoloji gibi alanlara da başvurmak gerekir. Bu görüşü desteklemek için sık sık Avustralya örneğini verir. Biraz önce konuştuğumuz gibi Avustralya'da yüzlerce aborijin topluluğu, kabilesi yaşıyordu. Bazıları gelişmiş balıkçılık sistemleri kurmuştu. Bazıları dünyanın en zorlu çöllerinde hayatta kalmayı başarmıştı. Ama Diamond şu soruyu soruyordu. Eğer kültür tek başına her şeyi açıklıyorsa neden bu yüzlerce aborijin toplumundan bir tanesi büyük tarım imparatorluğu bir devleti kurmadı? Ona göre bunun nedeni kültürel yetersizlik değil, çevresel koşullardı. Avustralya hem son derece kurak hem de oldukça izole bir adaydı. Koca bir kıtaydı ama adaydı. Üstelik evcilleştirilebilecek hayvan ve bitki sayısı son derece sınırlıydı. Bu nedenle tarıma dayalı büyük imparatorlukların ortaya çıkması oldukça zordu. McNeil ise insan kültürünün her zaman çevresel engelleri aşabilecek bir yaratıcı güce sahip olduğunu düşünüyordu. Neyse, sonuçta tartışma yine aynı soruda düğümleniyor. Tarih insanlar mı şekillendirdi, coğrafya mı? Bu tartışmanın kesin bir galibi de yok. Belki cevap iki uçtan biri de değil. İnsanlar tarihi kendi seçtikleri koşullarda değil, kendilerine miras kalan şartlar içinde değerlendirmiş olabilir. Belki de coğrafya oyunun kurallarını koyuyordu. İnsanlar da oyunu nasıl oynayacaklarına karar veriyorlardı. İşte tüfek, mikrop ve çelik etrafındaki tartışmanın özü böylece. Program boyunca Jared Diamond'ın ortaya koyduğu tezi inceledik. Tarımın ortaya çıkışını, coğrafyanın etkisini, mikropları, teknolojiyi, sömürgeciliği ve kitaba yöneltilen eleştirileri konuştuk. Aslında bütün hikaye tek bir soruyla başlamıştı. Papua Yeni Gineli Yali'nin Jared Diamond'a sorduğu o meşhur soruyla. Neden siz beyazların bu kadar kargosu var da bizim yok? 1997'de yayınlanan Tüfek, Mikrop ve Çelik milyonlarca insanı tarihe farklı gözle bakmaya yöneltti. Toplumlar arasındaki farkları ilk kez bu kadar büyük ölçekte coğrafya ve çevre ve uzun dönemli tarihsel süreçler üzerinden düşünmemizi sağladı. Aradan neredeyse 30 yıl geçti ama Yali'nin sorusu hala zihnimizde yankılanıyor. Neden bazı toplumlar daha zengin, daha güçlü ve daha etkili hale geldi? Kesin cevaplar veren kitaplar kadar doğru soruları sormayı öğreten yazarları da seviyorum. Tüfek, Mikrop ve Çelik'i ilk kez elime aldığımda genç bir hekimdim. Tıp fakültesini yarım bırakmış, ardından diş hekimliğine sıfırdan başlamıştım. Aynı temel bilim dersleri iki farklı fakültede çift dikiş gördüğüm için kitabın benim için kolay bir lokma olacağını düşünüyordum. Ama daha ilk sayfalarda Jared Diamond'ın sıradan bir fizyolog olmadığını ve karşımdaki konunun sandığımdan çok daha derin olduğunu fark ettim. Diamond'ın tezleri zamanında dünyaya bakışımı genişleten yeni bir pencere açtı. Yakın zamanda kitabı yeniden okunduğumda ise ilk okumada fark edemediğim pek çok ayrıntıyı gördüm. Bazı iddiaları tartışmalı. Belki bazı sonuçları fazla iddialı. Belki bazı yerlerde yanılıyor. Ama doğru ya da yanlış Tüfek, Mikrop ve Çelik'in hala okunmaya değer bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kitabın gerçek değeri tüm cevapları vermesinde olmayabilir. Aradan yıllar bile geçse insanları hala düşünmeye devam ettiren, ilham veren bir kitap bu. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.